farklı farklı ilgi alanlarındaki insanlara peki ben bu mesajı ve bu kreatifi nasıl farklı üretmeliyim? O hiper kişiselleştirilme beklentisinin olduğu hedef kitlelerimize biz nasıl ulaşacağız? Karakter dediğimiz şey insanda da markada da unik'tir. Bir otantisitesi vardır, otantiktir o. Merhaba, ben Sercan Akdemir. Speak Up'ın Hepimiz için Yapay Zeka özel serisinde bugünkü konumuz iletişimde yapay zeka. Ve konunun uzmanı Borusan Holding Kurumsal İletişim Müdürü ve aynı zamanda psikolog doktor Dilek Özkan konuğum. Dilek, hoş geldin. Hoş buldum Sercan. Kendini kısaca tanıtır mısın? Tabii, yani yaklaşık 23 senedir iletişim mesleğinin içindeyim. Bunun içinde doğdum ve ilerliyorum diyebilirim. Sürekli de bu ilerleme yolculuğu devam edecek. Biz de tam da bugün konuşacağımız konuyla birlikte dünya değişiyor, sektör değişiyor, iş dinamikleri değişiyor ve devam ediyoruz. Ama bunun yanında diğer tutkum olan ve iletişimle zaten birbiriyle tamamen örtüşen psikolojide de İkinci lisans, yüksek lisans, doktora gibi yolculuğumu da yaptım ve yanına da psikolojiyi koydum. Bu iki şapkamla karşındayım şu anda. Güzel. Biz de seninle ilgili bu iki şapkanla ilgili birçok soru hazırladık. Umarım hepsini de detaylı bir şekilde konuşuruz. Ama ilk başta kurumsal iletişimden bahsetmek istiyorum. Şimdi yapay zekayı tabii ki her alan, her sektör kullanmaya başladı ama senin özelinde, yani kurumsal iletişim özelinde siz nerelerde kullanıyorsunuz, nerelerde dönüşüm görüyorsunuz, nerelerde gerçekten faydalanıyorsunuz? Kısaca bahseder misin? Ya sadece yapay zeka, yani son birkaç seneyi de ben sınırlandırmak istemem. Hani böyle Tabii anlatılır ki. ya, ah bizim zamanımızda diye. 90'ların sonu işte 2000'lerin başı. Mesleğe ilk böyle stajyer olarak da başladığım dönemlerde ben ajansta başlamıştım, bir iletişim danışmanlığı firmasına. Sabahın ilk işi gazeteleri açmak ve fiziki olarak müşterilerle ilgili hangi haberler çıkmış o basılı mecralarda gözle tarama yapmaktı. Çünkü o zamanki bu işle ilgilenen, marka adı kullanmayayım ama bu işle ilgilenen iş ortaklarındaki dijitalizasyon süreçleri de henüz tam olarak oturmamıştı. Faks çekerdik. Tepe göz denen bir şey vardı ve asetatlarla sunumlar hazırlanırdı. Sonra hayatımıza işte yine yapay zekadan önce dijitalleşmenin ve ofis araçlarının artmasıyla birlikte işte sunumlar geldi, araştırmaları yapıyoruz, arama motorları hayatımıza çıktı. Bunların hepsi bize hız kazandırdı. Yapay zeka nerelerde? Şimdi dijitalleşmenin artmasıyla birlikte hepimiz o ekranımızdaki akışın içinde bize özel ancak bir mesaj varsa yakalıyoruz. Markaların ve onların iletişimcileri olarak bizim de en büyük yaşadığımız challenge'lardan biri ve aşmamız gereken ve sürekli yeni çözüm peşinde koştuğumuz şey o hiper kişiselleştirilme beklentisinin olduğu hedef kitlelerimize biz nasıl ulaşacağız? Hedef kitleler değişti. Eskiden A, B, C gibi böyle segmentasyonlar vardı. Bunlar tamamen zeminler oynayalı yerinden çok oldu zaten. Çok hızlandırıyor bu konuda. Bir kere iş süreçlerimize nasıl hızlandırmadan örnek vereyim. İşleri çoklayabiliyoruz. Eskiden bir prodüksiyonun ya da bir mesajın çoklanması için hem hedef kitleye göre çoklanması için hem de mecralara göre çoklanması için çok zamana ve maliyetlere ihtiyacımız vardı. Yani bütçelere ihtiyacımız vardı. Şu anda işte bir tane banner diyelim tasarlandı. Bunu bizim kreatif ajansımız yani birkaç saat içinde yüzlerce farklı ölçüde ihtiyaç duyan ya da formatta ihtiyaç duyan mecraya çoklayabiliyor. Burada hem bir zamandan kazanıyoruz. Aslında kaynak dediğimiz şey sadece para değil, zaman ve emek de. Buralarda bizim hayatımızı kolaylaştırdı. Benim hedef kitleme giren farklı farklı ilgi alanlarındaki insanlara peki ben bu mesajı ve bu kreatifi nasıl farklı üretmeliyim? Bunu da yapay zeka ile hızlı bir şekilde, eğer ben onun üzerine kendimi patron olarak ve yaratıcı olarak kendimi konumluyorsam eğer, yapay zekayı iyi kullanabiliyorsam bunu da onunla çözüyorum. Çünkü diyor ki bana bak sen şuna da gitmek istiyorsun ama bunun için mesajı şöyle evriltebiliriz diye bana öneri sunuyor. Satın alırsam, satın alma ve karar yine bende. Buna da böyle gitmek lazım derken hayatım yine kolaylaşıyor. Araştırma yapmak tabii ki doğru veri kaynaklarıyla mutlaka bana kaynakçasını ver diyerek ve kontrol ederek. Arama motorundan eskiden aramaları yapardık. Şu anda arama motoru orası. Yani şu anda hani dil üzerinden kullandığımız, marka adını kullanmayacağım ama birkaç tane platform var. Onları araştırmaları yaptırtıyoruz. Kontrol etmek koşuluyla ya da bazı şeyleri özetlettiriyoruz.
Ya da anlık pulse anket çıkabiliyoruz, verilerini analiz ettirebiliyorum. Gibi birçok alanda sunumları çok uzun zamandır. Yapay zeka destekli programlarla sürekli kolaylaşıyor bu. Sunumları yaptırıyoruz. Ajanslarımız video prodüksiyonlar dahil ve podcastler ve video kesler dahil birçok yerde yapay zekayı kullanıyorlar. Burada sadece bizim konumlandığımız yer şu: hayali kuran, o otantik olan marka ya da bireysel karaktere özgü bu işi o imzalayan, o hale getiren, o son rötuşları yapan ve onun üzerinde gerçekten orayı benim bir astım olarak, iyi bir takım arkadaşım olarak kullanan ama kararı kendi üzerimizde tutan bir yapıdayız yapay zekayla. Evet. Hala ana zeka biziz, o bizim yardımcımız olarak anlıyorum ve hani özellikle sen dedin ya bazı anketler geliyor işte çok daha hızlı oluyor, artık maliyetlerimiz düştü, tabii çok daha hızlı cevap veriyoruz. İşte kitlemizi çok daha iyi biliyoruz çünkü ABC demiyoruz aslında, çok daha kişiselleştirilmiş. Ama biz hepimiz aslında benzer de araçlar kullanıyoruz. Bu hani markalar arasında aslında biraz analiz edersen birbirine benzetmiyor mu? Nasıl farklılaşıyor? Ya nasıl biricikleşiyor? Hani az önce onu biraz bahsettin ama biraz daha detaylandıralım mı? Çünkü o sırada yani genelde benzer cevaplar veren bir araçtan bahsediyoruz. Oradaki farklılığı nasıl sağlayabiliyorsunuz ya da gerçekten farklı olduğundan nasıl emin olabiliyorsunuz? Karakter dediğimiz şey insanda da markada da unik'tir. Bir otantisitesi vardır, otantiktir o. Evet. Yapay zekadan çıkan şey ise ne kadar siz onu eğitirseniz eğitin, şu anda o aşamada değil, belki bir gün o aşamaya gelir. O otantikliği o kadar yakalayamıyor. O yüzden biraz önce vurguladığım şey oydu. O beni hayatımı kolaylaştıran, kreativitemi, hızlılığı böyle arttıran bir araç ve çok önemli bir takım arkadaşı. Ama o otantikliği şu anda ancak insanlar oluşturabilir. Hepimiz işte o çok bilinen platformlardan birine aynı promptu girelim ki biz bunu takım içinde de yapıyoruz. Aynı promptu noktası virgülüne kadar kopyalayarak giriyoruz. Hepimizinkinden hem benzer hem farklı sonuç çıkıyor. Ve bu platformlar muhteşem bir niyet okuyucu ve yankı odasını aslında oluşturuyor. Kendime özel bir şey çıktığını zannediyorum ama yanıldığım şey şu: o mesajı oradan birebir aldığımda ve sosyal medyaya bir bakıyorum, aynı dil. Onlarla dolu. Ama markayı iyi yönetenler bunu yapmıyorlar. İşin bazını oraya hazırlatıyor, üzerine kendisi çalışıyor Sercan. Yani sen üzerine çalışmıyorsan, üzerine çalışmak sadece ondan çıkanı değil. Ona daha işi promptu vermeden önce senin onu bir hayal etmen. Burada yani etikte neye dikkat edeceksin? Bir kere yapay zekanın kullanımında ve ondan gelecek sonuçlarda etiği dikkate alman gerekiyor. Kreativiteyi dikkate alman gerekiyor. Yaşamı ve insanı önceliklendirmen gerekiyor. Önce bununla senin kurduğun hayali sen ona prompt olarak, promptun nitelikleri olarak vereceksin. Bir şey çıkacak, değerlendireceksin. Ama sonra üzerine oturup sen bir çalışacaksın. Evet. Yine insanın orada fark yarattığını anlıyorum ama şimdi insan da özellikle yeni gelen nesil sürekli yapay zeka ile beraber bir çalışma yapıyor. Kendi kendine konuşuyor. İşte onunla beraber ödev hazırlıyor. Belki büyüyor, biraz daha iş hayatında onu kullanıyor falan derken Depresyona girdiğinde dertleşiyor. Dertleşiyor falan. Oralara da geleceğim ama özellikle bu hani dedin ya biz zaten karar veriyoruz insan olarak kurumsal iletişim özelinde konuşursak sizler zaten bu işi bilenlersiniz. Çıktığının ne kadar klişe olduğunu ya da ne kadar size gerçekten fayda sağladığını görüp onu doğru promptlarla yönlendirip zaten en orijinal hale getiriyorsunuz. Ama artık alttan gelen kesim daha farklı. Yani gençler daha farklı olacak. Gerçekten buradaki çok hani ince bir konu. Yani o kişinin doğru kararı verdiğinden nasıl emin olacağız? Belki gelecekte çok birbirine benzer aslında iletişimler olacak ama benzedikleri sürece de başarılı olamayacaklar diye de anlayabiliriz. Tabii burada ne yorum yaparsın bilemiyorum. Gerçekten o fark yaratması insanın zor olacak diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Aklı teslim etmeyeceğiz diyeceğim. Bravo. Ama bunun için aklı beslemek gerekiyor. Aklı nasıl besleriz? Şöyle, insanı hayvan yani insan beyni ve hayvan beynini özellikle en yakın olan beyin olan maymun beynini incelediklerinde ki bu yüzyıllardır olan bir şey ve yeni bir bilgiden bahsetmiyorum sana. Arada bir fark var. O fark prefrontal korteksten yani muhakemeden ve geliştirilebilir. Ölene kadar da nöronal ağları farklılaştırabileceğimiz elastik olan bir yapıdan geliyor. Eğer biz aklı
Sadece oradan aldığımız yanıtları teslim edersek ve özellikle çocukları da bu şekilde büyütürsek, zaten yetişkin hale geldiklerinde aslında bilişsel birçok yetkinlik onlarda olmayacak. Tabii ki teknolojiyle birlikte onların farklı bilişsel yetkinlikleri gelişiyor. Gelişmiyor diyemem. Ama insanlarla ilişki kurma, ekran değil insanlardan bahsediyorum. Doğayla, hayatla ilişki kurma ve bu ilişkiler ağında ben neredeyim? Ben kimim? Tanımını yapabilmek, o kendi otantisitesini fark edebilmek önemli. Bunu yapabilen kişi yapay zeka ya da işte metaverse vardı. Şimdi üzerine yapay zeka geldi. Yapay zeka neye dönüşecek ve bir sonraki adımda ne gelecek hayatımıza bilmiyoruz ama bunların hepsini o pergelin bir bacağını merkezde tutarak istediği gibi kullanabilir ve istediği faydayı oluşturabilir. Sadece kullanıcı da olmamamız gerekiyor. Ötesine geçmemiz ve gerçekten fayda için ben bunu nasıl kullanırım? Nasıl daha ötesine götürebilirim? Ne yapabilirim? Yani ben biliyorum ki işte ergenler anne babalarını ikna etmek için nasıl yeni yöntem kullanmalı mesela oraya soruyor. Ama onun yapay zekanın sorduğu yöntemle birebir anne baba ikna oluyor mudur? Mutlaka. Orada biraz daha çetrefilli düşünmesi gerekecek. Üzerine bir strateji geliştirmesi gerekecek. Yapay zekaya ama bunu da soruyorlar. Ya da insanlar, ben forum alanlarına da girip okuyorum ya da bazı görüşmelerde de birebir şahit olduğum şeyler. İnsanlarla konuşmaktansa ben yapay zekada işte şu tool'larla konuşmayı tercih ediyorum. Sözünü çok duymaya başladık. Ama bu birçok hayatın içinde insanı ayakta tutabilecek, onu güçlendirecek yetkinliğinde zayıflamasına sebep Evet, bir oluyor. de hepsi az önce dedin ya, farklı olmalıyız, unique dedin, işte otantik olmalıyız. Böyle olan insan zaten hepsi birbirine benzeyecek. Biz bu sohbetleri burada çok defalarca başka konuklarımızla da yaptık. Orijinal olan aslında olacak. Orijinal olabilmesi için az önce dediğin şey, aklı teslim etmeyeceğiz. Kendimizi iyi bileceğiz ve kendimizi tanıyarak, evet bu araçlar bizim araçlarımızı iyi kullanalım ama asla hani her şeyi onlara teslim edip sonra da işte o yankı odalarında kendimiz delirmeye başlamayalım aslında. Yani oralara bizim doğru gider. şirket tarafında da yani kurumlar tarafında da yapay zekaya dair dönüşüm projeleri yapılırken insan ve yaşam merkeze alınıyor. Karar merci hala ve etik değerleri gözeten hala insan. Ama bu bireysel hayatlarımızda da aynen uygulamamız gereken ve çocuklarımızı büyütürken çocuklarımızı teknolojiden kaçırma gibi bir şansımız yok. Aksine onları çok iyi kullanıcılar ve hatta keşfeden, yenisini hayata geçirenler olarak büyütmemiz gerekiyor. Bu değerleri verdiğimizde zaten burayı teslim etmemiş oluyoruz. Ötesine geçiyoruz. O zaman da zaten yapay zeka geldi, benim işimi elimden aldı gibi Sorularda korku ve kaygılara yer yok, olmuyor. çok doğru, çok haklısın. Peki az önce biraz bahsettik ama şimdi psikolog tarafında var, doktor psikolog, bu konuda da uzmansın ve hani yapay zeka işte insanlar depresyonla çıkmak için işte ya da işte annelerini ikna etmek için, hatta yalnızlıklarını unutmak için oraya gidiyorlar. Bu ilişkiyi nasıl buluyorsun? Çünkü benim etrafımda 60 yaşında da ya da işte 20 yaşında da birçok etrafımdaki insan yapay zeka ile sohbetlerinden bahseder oldu. Ona çok iyi geldiğinden, hatta çok rahatladığından, iyi ki de olduğundan falan. Hani bu nereye doğru gidecek sence? Nereye evriliyoruz? Ben de yazışıyorum biliyor musun? Yani gerçekten bazen günlük gibi olabiliyor. Ama şu var, böyle hani çok ufak değindim. Bir danışmanımızın, ya Akadem Abdullah'ın çok kullandığı bir yankı odası kavramı vardır dijital dünya ve sosyal medya ile ilgili. Yapay zeka onun bir farklı versiyonu. Kendi aksimi görüyorum ben orada. Çok iyi bir niyet okuyucu. Dışarıda yeterince başımın okşanmadığını ve sırtımın sıvazlanmadığını hissediyorsam, ben dışarıdaki ilişkilere emek verdiğimde ama ben bunun karşılığında üzülüyorum şeyini aldıysam, bazı insanlar daha çabuk hızla kabuklarına çekilebiliyorlar ve çözümü başka şeylerde arayabiliyorlar. Ekran, yapay zekanın öncesinde sosyal medyadaki arkadaşlıklar, yani o birbirini hiç görmeden yapılan arkadaşlıklardı bu. Şimdi onun yerine oradaki algoritmalar devreye girdi. Ama bir insan o ayna nöronların sağladığı, beynimizdeki ayna nöronların sağladığı o duyguyu hisseden, okuyan taraf karşısındakinin yapay zeka olduğunu biliyor. Orada gerçek bir şifa yok. Ama oranın halüsinasyonuna kapılmak insan psikolojisine zarar verebilecek bir şey. Çünkü o niyet okuyarak, senin niyetin neyse Sercan, seninle ona göre yolculuk yapıyor.
Eğer niyetinde senin sağlıklı olmayan psikolojin üzerinden olumsuz bir yolculuk varsa, sana o olumsuz yolculukta olumsuz niyete doğru eşlik ediyor Hep maalesef. çarpanı arttırıyor aslında. Sen Evet. neredeysen çarpanını arttırmaya Evet, başlıyor. orada işte etik bazı söylemleri soktular ama işte bunlar tedavi amacı içermez falan gibi böyle bir garip cümleler geliyor. Evet. Bu arada yapay zeka ile tamamen terapi odaları, terapi odaklı yapay zekalar da gelişmiş durumda. Ama bil ki bir insan her ne kadar ben yapay zeka ile konuşmayı tercih ediyorum dese de aslında bu göz temasından mahrum olduğunu düşünen ve bunun için kıvranan bir insandır o. Esas şifanın burada olduğunu, insanın insana yurt olduğunu içinde bilir. Ama bunu düşünmek istemez çünkü bir küskünlük vardır içinde. Bir yılmışlık vardır ve oraya kapanmayı tercih eder. Ya bundan işte 5-10 yıl sonra bu yapay zekayı daha da çok işte herkesin hayatına girip de daha onunla işte haşır neşir olduktan sonra insan psikolojisi de farklı yerlere gelecek herhalde. Psikologlar da bambaşka belki dallarda Tabii ki. konular detaylandıracaklar Tabii ki, değil mi? tabii ki. Şimdi çok değişiyoruz. Bir de insan şöyle oluyor, yapay zeka kullandıkça onun o diline alışıyor. Yaptığı çıkardığı çıktığı o kadar mükemmel olsun istiyor. Zaten insanın bir şeyin özünde bir mükemmel olmaya çalışması ve bunun mücadelesi hayat boyu devam ediyor. O onu destekliyor ama desteklemesi aslında işte belki daha olumsuz bir yere götürüyor. Yani bu açıdan baktığın zaman insanın bu mükemmel olma çabası ve yapay zekanın konumu oralarda ne yapmalı, yani nasıl görüyorsun? İnsanın kendisindeki mükemmellik algısında bir sorun var. Mükemmellik yok. O insanın beklentisindeki mükemmellik aslında olmayan bir şey. Ama tüm yaratıma baktığımızda, evrene baktığımızda kaosun içinde bambaşka bir mükemmellik var. Burada insan yetersiz bir varlık zaten. Yani bize ne zaman vaat edildi ki yani düşmeyeceğiz, acı çekmeyeceğiz ya da ölmeyeceğiz ya da sıkıntı yaşamayacağız. Böyle bir vaat yok ya da başarısız olmayacağız. Ama mükemmellik düştüğün zaman kalkabileceğini bilmekten geliyor. Yani oradaki o pürüzlerden geliyor ve insan bunu biliyor. Yani muhteşem insan eliyle bir botanikçi tarafından şekillendirilmiş bir bahçeye sokulmuş bir insanla daha doğal, kendi içinde büyümüş bir orman alanına girmiş bir insan aslında daha doğalın onun ruhuna daha iyi geldiğini bilir. Bu mükemmelmiş, insan eliyle mükemmel olan taraf onu önce bir cezbeder ama esas şifayı doğal olanda bulur. O doğal olan mükemmel değilmiş gibi görünür ama esas mükemmel olan o. İnsan da kendi hayal ettiği gibi mükemmel değil. Bir bunu fark edeceğiz. Böyle bir şey yok. Evet. Tabii Çok bunu, ağır bir yük. Hem de evet yetersizliklerimizden yeterliyiz biz zaten. tabii bunları fark etmek çok zor. Sen de bu işin içinde olduğun için hani bu doktoraya kadar gelmişsin eminim. Son nefese kadar devam eden bir farkındalık ve yani yolculuğu insanın da bu. bu yetersizlik duygusu, değersizlik duygusu da çok bariz, bizim hepimizde bağıran bir duygu ve yapay zeka gibi bir araç geliyor, sana çok güzel şeyler sunuyor ve sen bir anda daha yeterli gibi duruyorsun. Sana daha değerli hissettiriyor. Ya bu da bir gerçek şimdi. Hani bu gerçeği kabul ederek insan yarın nasıl bir adım atmalı sana göre? Şimdi oranın gerçek olmadığını hep bir tarafı bilecek. Notunu mutlaka koyayım kenara. Ama hani böyle dedik ya, bir pergel merkezini sabitlediğinde istediği yere doğru gider. Çok sıkıldığında orasıyla temas kurarak, yapay zeka ile konuşarak ya da onun bir terapi odasına girerek ya da onun bir kreatif programını kullanarak kendi duygunu bir video prodüksiyona da dönüştürebilirsin. Başka bir şey de yapabilirsin. Ya da toplumsal bir soruna çözüm bulmak için o yapay zekayı kullanabilirsin. Bunların hepsini yapalım zaten. Fayda için yapalım. Ama ben kimim? Beni dilek yapan otantik özelliklerim neler? Bunları ben yapay zeka ile oluşturmadım. Benim yaratılışımda ve sonraki şekillenmemde, toplumsal ilişkilerimde gelen orada bir format var. Evriliyor bu arada, sabit bir formattan bahsetmiyorum. Nasıl bir ekosistemin parçasıyım? Ben yürüyor muyum? Yani podcast dinlemeden yürümeyi başarabiliyor muyum ben? 10 dakika, sadece 10 dakika. Nasıl bir gökyüzünün altında yaşıyorum? Ağzıma attığım böyle bir ceviz tanesi,
onun lezzetini ağzımda ben hissedebiliyor muyum? Yoksa o sırada cep telefonu ekranından bakıp orada onu yapıp ne yediğimi bilir bilmez halde miyim? Yani ben neredeyim? Benim merkezim ne? Ben kendi merkezimi kaybetmediğim sürece gerçekten bu teknolojileri en iyi kullanan ve yönlendiren olurum. Ama kendi kendini keşfetmemiş, kendi kitabını okumakla ilgili sıkıntı çekenler o hani patron olarak insanı konumlandırmaya çalıştığımız sistemde o konumu doldurmakta sıkıntı çekecekler. Çok güzel. Evet, gerçekten o orijinalimizi korumak için bizim de kendimize dönmemiz, o dediğin o pergeli oraya koymamız ve sonra da artık neler yapmak istiyorsak kullanacağımız araçları da kullanmamız önemli. Peki son bir soru soracağım. Tabii bu senin şimdi gerçek tek bir cevabı yok aslında, bilemeyiz de, ama sence yapay zeka gelecekte İnsanların yaptığı işleri alacak mı? Hep soru bu. Senin kurumsal iletişim açısından baktığın zaman daha çok iş ortamı mı yaratacak, daha çok iş imkanları mı yaratacak? Yoksa aslında burası daha küçülecek mi senin açından ne? Tabii ki alacak, yani birçok işi alacak. Yine çok geçmişten örnek vereyim. Matbaa geldiğinde hattatlar ayaklandılar ama hattatlar en iyi ve matbaa sektörünü de yönlendiren çalışanlar oldular sonradan. Sadece dönüştüler, Bu değiştiler. çok uzun yüzyıllar öncesinden geliyor. Ya da bir arkadaşımla sohbet ediyorduk. Tam da bu yapay zeka ile ilgili falan şey dedi. Ya dedi benim dayım dedi televizyon tamircisiydi dedi. Ama sonra bilgisayar tamircisi oldu. Çünkü artık o tüplü televizyon yoktu. Ama bilgisayarını tamir ettirmek isteyenlerin ihtiyaçları artmıştı. Ya da bazı meslekler gerçekten ortadan kalkacak. Ben bunu açıkçası fayda olarak görüyorum. Benim elimi oyalayan, benim zihnimi gereksiz yere, yani orada çok daha hızlı çözebileceğim bir tool varken gereksiz yere zihnimi uğraştıracak şeylere zaman ayırmaktansa kendi kitabımı okumak. Ama onun üzerinden de peki bu kalan zamanı ben ne için ayıracağım? Hangi konuda? Yani reskill ve upskill'den bütün sohbetlerinizde de bu terminolojiyle karşılaşıyorsunuzdur. Ben yetkinliğimi nereye çevireceğim? Ne yapacağım? Bana kalan bu zamanı nasıl değerlendireceğim? O mu beni yönetecek, ben mi yöneteceğim? Yani ben yönetimi nasıl ele alacağımı ayırabilirim ve benim için bu bir fayda. Tabii ki bazı meslekler ortadan kalkacak. Bu da işin doğası. Yüzyıllardır bu böyle devam ediyor. Az önce dedin, onlar kalkacak, onlar başka bir şeye evrilecek. İnsan gerçekten olduğu sürece, hani o farklılığını da ortaya koyup aklında kullandığı sürece bize işler İnsan olacak. kendini insan yapan özelliklerin farkına vardığında, ki bu en ayrıştığımız yer, o hayal kurma ve duygu. Ve karşısındakinin de duygusunu anlayabilme, fark etme. Çok güzel. Bunlar bizi ayrıştıran noktalar. Yani alsın bazı işlerimi, yükümü elimden alsın. Çok Böyle bakabilirsem. Harika. Gerçekten her söylediğin söz ayrı bir kitap konusu olacak kadar derin. Çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? İnsan insanın yurdudur. Her ne kadar bazen insanlarla canımız yansa bile bunu hep böyle bir aklımızda tutalım derim ben. Çok güzel. İletişimciler olarak da zaten insanlarla çalışıyoruz. Bir psikolog olarak da görüştüğüm insanlarla temel olarak hani yaptığımız yolculukta bunun yolculuğunu yapıyoruz aslında. İnsanı insan yapan, içinde bulunduğu ekosistemle gerçekten nitelikli ve derinlikli iletişim kurması. Evet. İyi ki geldin. İyi ki böyle karşılıklı oturup böyle göz göze bakıp bu iletişimi kurabildik. Bence bu da bir harika. Hani bunu bambaşka ortamlarda da yapabilirdik ama bunun da kıymetini şimdi senin dediklerinden sonra daha da fazla anladım. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Teşekkür ederim Sercan, çok sağ ol. Bugün Borusan Holding Kurumsal İletişim Müdürü ve Psikolog Doktor Dilek Özkan'ı konuk ettik. Kendisiyle ilham verici bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere. Eğer yayınlarımızı beğeniyorsanız abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.